Japonla evlenmiş bir Türk'ün hayatını aslında birazcık entegre ederek senin deneyimlerinle harmanladık. Dünyanın en pahalı etlerinden birini yiyeceğiz birazdan. Kobe eti 100 küsür dolara denk geliyor. O kadar böyle sanatsal bir şekilde sıralıyor ki Japonya'ya hoş geldiniz. Gördüğün en ilginç dua neydi Türkçe? Fenerbahçe şampiyon olsa. Şampiyon olsun. Allah Allah, bir Japon'u Müslüman yapmış. Sonunda geliyor Şampiyonlar Ligi. İnsanlar burada öldükten sonra yakılıyor. Şuraya bakar mısın? Bu şehir içi metro ağı. Buna da şaşıracaksınız. 10 kişiden 6'sı 1500 doların altında para alır. Yemin ederim robot sandım, insanmış. O yüzden her Kobe eti Wagyu'dur. Her Wagyu Kobe değildir. Bu ne ya? Biz ne yedik? Şu an belki burada 1000 kişi aynı anda karşıdan karşıya geçiyor. Sizlere ekranlarınızın başında iyi seyirler. Bana da harika bir Japonya Tokyo gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Japonya ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ben çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Çok güzel bir Japonya gezisi yapıyorum. Hem Japonya'yı hem de Tokyo'yu anlayarak güzel günler geçiriyorum. Sizlere de vloglarla zaten önceki bölümlerde bunu anlatmıştım. Türklerin vize almadan geldiği şahane bir ülke burası. 100 küsür milyon insanın yaşadığı en büyük ada ülkelerinden bir tanesi. Şintoizm dininin neredeyse dünyada hiçbir yerde göremeyeceğiniz tek örneği Japonya'da. Bununla beraber harika kültürü, muhteşem yemekleri ve bambaşka insan karakteriyle dünyada benim gittiğim en iyi gezi anlamındaki ülke. Zamanda yolculuk yapılan, aslında birazcık da fütüristik tarafı olan bir diyar burası. İnsanların çok tatlı olduğu, teknolojinin çok ileride olduğu, tabiata, doğaya harika saygı duydukları bir coğrafya. Çok güzel giriş yapmadım mı? O yüzden bugün sizlere hem bu coğrafyayı anlatacağım hem de aynı zamanda burada yaşayan bir Türk'le beraber Japonya'nın diğer yüzünü dinleyerek, sohbet ederek ondan bilgiler alacağım. Amacım hem Japonya'ya gelmek isteyenlere bir gezi rehberi hazırlamak hem de Japonya'nın diğer yüzünü sizlere aktarmak. O yüzden çaylar, çekirdekler hazırsa, günün beni hangi saatinde izliyorsanız önce bir videoyu yine her zamanki gibi durdurun. Yorum kısmına telefondan ya da bilgisayardan, tabletten yaparsanız daha kolay olur. Denizciğim iyi yolculuklar, severek Japonya'yı izliyoruz, dünya turuna ortak olduk gibi yorumlar yazarsanız algoritma için sevinirim. Bir de bu video artık 10.000 beğeni üstü alsın arkadaşlar, yeter. Şöyle güzel bir algoritmayı yenelim ya. Onu da yaparsanız benden kralı yok. Bir sonraki videolarda çok daha güzel yerleri inşallah sizlere göstereceğim. Heyecanlıyız. Güzel bir gün olsun. Sizlere ekranlarınızın başında iyi seyirler. Bana da harika bir Japonya Tokyo gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Şu anda Tokyo'nun tam kalbinde yemyeşil bir coğrafyadan güne başlıyoruz. Buranın adı Meiji Tapınağı. Ya o kadar güzel böyle şehir parkları kurmuşlar ki kentin ortasında. Binlerce parkın olduğu bir aslında kent burası ama aynı zamanda böyle devasa şehir parkları da var. İşte burası aynı zamanda hem park hem de tapınak, dini anlamda onlar için önemli bir yer. Şimdi burayı gezmeye başlayacağız. Sonra benim bu hani Tokyo Drift falan var ya, işte Fast and Furious'un falan çekildiği bir yer var. Çok herkesin dünyanın en yoğun yaya geçidi olarak geçiyor. Karşıdan karşıya geçiyor insanlar. Oralara falan götüreceğim sizi. Yani bugün hem yeşilini göreceğiz hem kent kısmını. Ve bakın bugün kim var yanımızda? Merhabalar. Cem'le yine buluştuk. Merhabalar. Cem kaç? 2 sene mi oldu? Benim 3. seneyi bitirdim. Hayır, biz en son görüşeli ya. Ha, sen de mi? Sen de 1,5 sene mi bir oldu? sene oldu. Bir sene önce tam da burada aslında. Öyle mi? Tam da Meiji'de. Ne kadar hızlı geçiyor değil mi zaman? Zaman. Cem'le burada çok güzel YouTube'da videolar yapmıştık. Bana ülkeyi anlatmıştı. Şimdi buraya geldiğimizi görmüş. Deniz ne yapıyorsun? Hadi gel gezelim, dolaşalım, sohbet edelim. Biraz takılalım dedi ve bugün beraber buluştuk. Hem gezeceğiz, Sohbet, muhabbet, spontane. spontane Japonya yaşamı ne oluyor ne bitiyor. takılacağız. Konuş. O yüzden videonun başında Cem'i de göstermek istedim. Cem zaten hem burada yaşıyor hem de sosyal medyada içerikler üretiyor. Cem Kun adında Instagram'da da YouTube'da da çok güzel Japonya'ya dair videolarını, rehberliklerini görebilirsiniz. Hatta Japonya'ya gelirseniz de bulacağınız adam burada. Ben çok mutlu olmuştum seninle gezerken. O yüzden
Sizlerin de mutlu olacağınıza. Zaten uzun süredir. Ben 10 küsür sene öncesi. O kadar yaşlandım, ben fosilleştim artık. Estağfurullah ya. Senin yerin ayrı biraz ya. O Eyvallah. yüzden geldik böyle sohbet, muhabbet, biraz kafa dağıtma. Meiji Tapınağı'na doğru şu Tori kapımızdan bir geçelim. Burada genelde eğilerek geçiyorlar. Evet, Selam fark veriyorlar, ettim. değil mi? Evet. Öne doğru. Bunlar aslında ahirete giriş kapısı olarak. Ahirete Buradan- giriş kapısı. Buradan geçtiğin anda diğer dünya, diğer taraf. Aa, Dünyadan biraz daha uzaklaşıyorsun, geçiyorsun diğer tarafa. Zaten burada solda yürürler, sağda gelirler. Ortadan sadece tanrıların gittiklerini düşündükleri için ortadan aslında bilenler yürümez. hadi canım. Peki sana bir soru soracağım. Şöyle bir göstereyim önce. Bakın Cem'in söylediklerini canlı canlı görüyorsunuz şu anda. Şimdi bunlar Şinto'ya ama aynı zamanda Budistler. Bunun en büyük ayrımı ne? Yani ruhlara inanılması mı mesela? Şimdi evet, aslında Shinto aslında bir Japon. Şinto olarak doğuyor, Budist olarak ölüyor. Evet. Temelde şu anda baktığımızda Japonya'da ilk görülen. Budizm nasıl geliyor? Biraz temelden girdim ama Budizm daha çok böyle Çin üzerinden, Güney Kore, Yarımada buraya geliyor. Buradaki imparatorun o gücünü azalttı. Aslında biraz böyle misyonerlik çalışmalarıyla vesaire yürütülmüş o. En büyük ayrım burada ruh. Japonya'da, Şintoizm'de Japonlar böyle her şeyin bir ruhu olduğuna var. inanır. Şimdi içeride göreceğiz, ağaca dua ediyorlar. Ağacın önünde böyle dua ediyorlar. Suya dua ederler. Dağlarda böyle tanrıların yaşadıklarına inanırlar, dua ederler. Budizm'de daha böyle bir arınma, böyle heykel, işte Buddha öğreti üzerinden gidiyor aslında. Evet, mesela bir taşın ruhuna inanmıyor ama Shinto inanıyor bunlar. Taşa dahi kıyamıyorlar tabiri caizse. Evet, aslında Japonları daha çok yansıtan Budizm. Evet. Şintoizm. Bunları anlamak için biraz böyle tabii böyle zen bahçelerine, Budizm halinde gitmek, görmek lazım ama Japonların bu sakinliği, çok çalışkanlığı, onu da Hep konuşacağız. dini öğretiler mi? Kitaptakini uyarlamışlar. En büyük şeyi bu aslında. Kitaptakini hayatlarına uyarlamışlar. Dini öğretileri hayatlarına entegre edip yaşıyorlar bunu. Tabii, tabii. Aslında gelen misafirlerimin de söylediği güzel bir laf vardı. Dünya üzerinde, bu dediğimi yanlış anlamayın, hani Müslümansa en güzel Müslüman. Japonlar mesela çalmaz, çırpmaz. Herkese karşı saygılılar. İşte yemek yemeden önce dua ederler. Eşim Japon olduğu için diyorum, örnek veriyorum. Yani son derece güzel yaşıyorlar aslında. Hani Şintoizm değil de Müslüman olsa son derece, hani sokaklar tertemiz mesela. Evet. Kimse çöpünü atmaz. Herkes yanında taşır. Biraz onun hikayesi eski ama konuşacağız, Evet. üzerinde konuşacağız. Oğlum şuradan şuraya da adım atamadık ya. Bir sürü bilgi geldi. Hikaye Kafamız karıştı. Cem'i iyi ki bulduk. Bak şimdi Cem bize bugün neler anlatacak. Çok mutlu olacaksınız. Yani böyle gerçekten ekranlarınızın başında keyif alarak bilgi dolu bir Japonya gezisi olacak. Öyle boş boş gezip orman göstermeyeceğim size. Gerçekten de kimse yürümüyor Cem. Ya burada Japonları Japonya yapan biraz küçük detaylar. Sağına soluna baktığında bu ormanda, burası Meiji İmparatorluğu ve de karısına adanmış, hep düşen ağaçlar, dallar görecek. Shinto inancında, Japonların yerel dininde doğadan gelen bir şey doğaya karıştığı için, böyle bir inanış olduğu için dikkatli bakarsanız hiç kaldırmamışlar. Evet. Senede burada 20 milyon dolar para toplanıyor. Sadece bu tapınakta. Hani yapmak isteseler, temizlemek isteseler son derece güzelini yaparlar. İşte ağacı kökünden kaldırırlar, güzel bir turistik bir alan açarlar. Ama yapmıyorlar, dokunmuyorlar. Kökünden bile ağacı koparmamışlar. Onun da ayrı bir durumu var. Ağacı kökünden hiçbir Japon çıkarmaz, koparmaz. Kötü şans, kötü, yani ruhu kızdırmak gibi düşün. Bir ruhun orada olduğuna inandığı için bunu işte hayatına yuvarlamış. Daha böyle kırsal kesimlerde dağlara karşı dua ediyorlar. Çocuk bu olmak isteyen Japon gidiyor, bir dağ buluyor. Dağdaki tanrının karşı Çocuk sahibi olmak için mi? örneklerden bir tanesi. Biraz sağlıklı olmak istiyor. O tanrının öyle bir gücü olduğuna inandığı için dağ dua ediyor. İşte suya dua ediyor. Su tanrısı var, dağ tanrısı var. Aslında Hinduizm gibi. Hindularda da işte Ra var mesela, yağmur tanrısı. Yağmuru, bereketi temsil ediyor. Aslında bu ruhların binlerce olanı var Japonların kendi yerel dininde. Bakıldığında hiç böyle bir tanrı, belirli bir şey yok aslında. Hepsinin böyle ayrı ayrı ruhları var. Biraz kategori gibi aslında. Bu şey gibi. Aslında tanrıların hepsinin farklı yüzleri var. Bir tanrı bir başka tanrıyla evlenip çocukları oluyor. O çocuğu da tanrı olabiliyor. Hinduizm'deki gibi mesela. Benziyor. Evet. Var mı? Bunu da bilmiyorum. Dediğim var. Ya mesela Japon işte inanış nereden çıkmış? Güneş tanrısı Amaterasu diyorlar. Oradan geldiklerine inanıyorlar. Onun torunu var mesela. Buraya iniyor. Biraz karışık oldu ama işte pirinç tohumu veriyor. Git diyor, ek diyor. Bunlar hep mistik hikayeler. Bizdeki gibi böyle Kur'an
Net değil. O tarz kitaplar öğretici Kitaplardan kitaplar değil. olmadığı için aslında böyle hep böyle mistik hikayeler, ritüeller şeklinde bu din gidiyor. Aslında ileride dua da etmiyorlar. Japon hep dilek diler aslında. Evet mesela dilek şey diler, çekecek, dilek. birazdan göstereceğiz. Şans şeyi gibi şey çekiyor, numara çekiyor mesela. Evet, evet. Biraz böyle ritüel, dilek üzerinden aslında biraz bu din yaşanıyor. Belli bir kitapları yok. Ama son derece herkese saygılılar, düzgün bir şekilde. Kimseyi kimseyle böyle kötü yola sokmadan hayatlarını sürdürüyorlar. Şimdi bakalım derinlere indikçe biz de öğrenmeye başlarız. Çok güzel bir yoldan şu anda yürüyoruz. Yemyeşil bir ormanın içerisindeyiz. Sake varilleri karşılıyor, fıçıları karşılıyor ve bunların hepsi farklı birer şirketinmiş aslında. Diyeceksiniz ki tapınağa giriyorlar, neden bir alkol fıçısını kullanıyorlar? Evet, şimdi Cem'den yeni gelen Justin bilgiyi anlatalım. Gel Cem'e yürüyelim, hem anlatalım. Pirinç Japonların kültüründe aslında kutsal. Kutsal. Biraz önce söylediğim şey var yani Tanrı torununa, Amaterasu güneş tanrısı torununa tohumu veriyor, git diyor, ek diyor. O aslında doğal bir besin kaynağı olarak Japonların kutsal Yani Japonlarda kitabında yazar. pirinç Tanrı'nın çocuklarına verdiği, torununa verdiği bir kutsallıktan dolayı bugüne Tarihte geliyor. öyle. Evet, tarihte öyle yazar. O yüzden pirinçten yapılma şeyler de aslında kutsal sayılır. Mesela Ya çünkü bunlardan- bana o ilginç geldi. Yani kutsal olmayan bir şey olsaydı biz bir tapınağa giriyoruz. Nasıl alkol varilini koyarsın mesela? temelini nereden geldiğini öğrenirsek aslında mantıklı Evet. oluyor. Şimdi onun devamı da var mesela. Buradan içki yapılıyor ve içeride insanlar dua ederken hani bizde bir amin var. Şöyle bitiririz ya. Evet. Burada da bitirdiklerinde önce içki aslında huzura, Tanrı'nın huzuruna sunuluyor. Onun böyle içtiğine inanılıyor. Ondan sonra siz onu içiyorsunuz. Allah Bunların Allah. amini gibi tık bir tane içiyorsun. Yani bildiğiniz tanrılarına, inandıkları tanrılarına sake ikram edip kendileri içiyorlar. Şimdi Japonya'da karşılıksız bir şey yok. Aslında biraz temeline de girilince böyle bir durum var. Tanrı sana onu vermiş, sen de karşılığında Şükran. bağış yaparak buraya geliyorsun, şükranını belirtiyorsun. Karşılığını vermek zorundasın. Anladım. İlginç bir bilgiydi. Mesela şimdi madem bu kadar kutsal ve değerli bir tapınaklarına geldik, bir Shinto suyuyla kendimizi bir temizleyelim. Kutsal olduğuna inanılan. Shinto abdesti alalım. Böyle bambu boruları yapmışlar. Elinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz, içilmiyor su. Bak yazıyor. Elini yıka. Elinin içine suları koy. Ağzını çalkala ve ellerini tekrar yıka. Bu şekilde tapınağa gireceğiz. Bunu nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Çünkü çok doğru cümleler kurmak lazım. Şimdi Cem muska yaptırmış. Çünkü eşi Japon. Eşimin annesi verdi. Beni kötülüklerden koruması için rahipler tarafından yazılmış aslında bizdeki muskaya eşdeğer içerisinde dua olan şöyle omamuri derler buna. Böyle insanlar böyle yanlarında taşır ya da evlerin bir köşesine koyarlar ama bunların senelik ömrü. İşin garip Yani bir tarafı sene bu. sonra seni korumuyor. Ona inanıyorlar. Şöyle oluyor, böyle kutular var. Aslında bu yerler kutsal yerler. İnsanlar geliyor. Önce bu dualarını, işte daha büyük çeşitli dualar oluyor. Buraya atıyorlar, öne para atıyorlar, eğiliyorlar, selam veriyorlar. Daha şuradaki ofise gidip bunun yenisini alıyorlar. Yeni sezonun yeni duasını alıyorlar. Yeni ürün. Evet, çünkü yeni yılla birlikte aslında insan kendini böyle yenilemesi lazım dediklerine Ama göre. 1000 yen karşılığında. 1000 yen karşılığında minimum. Peki paran olmazsa duan kabul olmama durumu olabilir mi? Ben bunu 3 senedir atmıyorum. Atmıyorum. İşe yarıyor mu şu anda hala? Allah herhalde yarıyor gibi bilmiyorum. Bir başıma büyük bir iş gelmedi. Ya günün sonunda çoğu ülkede ve dinde olduğu gibi paraya dayanıyor. Hep bir şeyde para var. Senelik ciro burada 10 milyonlarca dolar. Ve din ve devlet işleri ayrı olduğu için hep buranın içerisinde kalıyor. Dışarıya Yani çıkmıyor para. İnanılmaz bir para dönüyor ve zengini de zep zengin olduğu için yani 10 bin dolar, 20 bin dolar şimdi arkada evlilik seremonisi var. 20 bin dolar gözlerimizin önünden böyle 10 saniyede gitti böyle. Böyle şeyler var. Para akışı var yani aslında Japonya'nın devletinin. Buraya sırf düğün yapmaya gelen, yani seremoni yapmaya gelen zengin aileler var. Buranın da tabii ki inanılmaz milyarderleri. Statü meselesi. Burada seremoni yaptım demek için mi geliyorlar? Tabii. Arkada hepsi oturmuş. Gösterelim, gidelim ufak ufak. Siyah beyaz takım elbiseleriyle aslında ağaçların ortasında böyle evli fotoğrafı bildiğiniz. Ve abartılı bir makyaj yok. Yani böyle abartılı kostümler yok. Herkes siyah çok basic. beyaz. Evet böyle yani 20 bin dolarcık kadar. Zenginin aslında böyle buranı yormayacak kadar bir para. Burası zaten
Tokyo'da kesinlikle görülmesi gereken yerlerden. Tokyo'nun merkezi. Aslında Japonya'nın merkezi imparator neresiyse orası. Tokyo istasyonunun orada imparatorluk sarayı var. Merkez orası. Ama benim için merkez biraz daha Shinjuku. Her şeyin olduğu yer. Oteller, gece hayatı derken. Bizim Ama kaldığımız yer. evet. Burası da çok korunmuş bir yer. Evet. Ve akşam 5.30 dedim mi kapatırlar. Koskoca ormanı kapatır giderler. O yüzden hadi bakalım şurada şimdi içeriye doğru girelim. İşte ya bak. Şöyle tapınakları girmeyi çok seviyorum Japonya'da. Şu anda avlu kısmına geldik. Duaya ettikleri ana bina şurası. Bak bu da kutsal bir ağaçmış. Yukarıdan baktığınızda tek bir ağaç gibi görünüyor değil mi? Ama aslında aşağıda iki farklı ağaç olduğunu görüyorsunuz. Evli çiftler gelip o mutlulukları daim olsun diye burada dua ederlermiş. Şöyle halatla da ağaçları bağlamışlar ve bu ağaçların ruhları bütünleştirdiğine, birleştirdiğine inanıyorlarmış. Yani işte olay bu zaten. Her şeyde bir hikaye, bir inanç, bir ruh arıyorlar aslında Japonlar. Arkamda dua ediyorlar ve ellerini iki kere şöyle şaplatıyorlar. Aslında niyet aynı. İçerideki herhangi bir yapının merkezinde bir şey yok. Tamamen niyetlerini adadıkları karşıdaki o Meiji İmparatorluğu'nun eşyaları vesaire varmış. Cem öyle dedi. Ona doğru yapılan bir dua bu. Kutsal olduğuna inandıkları için. Ve günün sonunda yine ne var? Para. Önce dualarını yapıyorlar, sonra bağışlarını atıyorlar. Sonra da ellerini şaplattıktan sonra geriye dönüp buradan ayrılıyorlar. Dualarının gerçek olmasını, kabul olmasını bekleyerek. Bizde nasıl çaput bağlama olayı vardır ya. Kutsal gördüğümüz bir ağacın altına. Ha işte Japonlarda da bu var. Ema ağaçları var. Bunun üzerine 500 yen verip dileklerini yazabiliyorsun. Yani önce parayı alıyorlar, yer kalmayınca içeriye konuyor, sonra yakıyorlar mı? Belli bir süre kalıyorlar. Daha sonra bunları yakıyorlar. Böyle bir düzen sistem. Gördüğün en ilginç dua neydi Türkçe? Fenerbahçe şampiyon Fener olsa. şampiyon olsun diyenden böyle şeyler. Bunlar mı evlendi? Bunlar evlendi, şimdi 20 bin dolara verdiler az önce seremoni için. Bu tapınakta dini nikahlarını yaptılar. Çiftimiz bu. Arabaları da bu şekilde. Kızın kıyafeti ne kadar güzel. Geleneklerine çok bağlılar ya. Arabanın tatlılığı, kızın saçındaki çiçekler. Araba özeldi. Gelinlik aslında. Gelinliği mi bu? Bizdeki gelinliğin Japon versiyonu. Bu kadın çalışan kadın, yardım ediyor. O terliklere nasıl giyebilip yürüyebiliyor? Zorla gidiyor zaten. Takunya gibi. Ya bu 4 saat 5 saat üzerinde kalacak. Bakar mısın, kimse çekim bile yapmıyor. Kendi özel günlerinde çekim yapan yok. Benden başka şu an onları çeken yok. İçeride çekmişlerdi ama burayı büyük ihtimal bir 20 bin dolar verdikleri için içeride özel kameralarla çekim yapmışlar. Araç da özel. Böyle bir araç dışarıda göremezsin. Ne kadar saygılılar ya. Kızlar adam Yok, kıyafetle hareket etmesi de zordur. çok zor. Bizdeki babaanne yorganına benziyor. Evet, kızı gördükçe ben üzüldüm. Hareket edemedi. İki büktüm kaldı garibim. Biz de eşimle evlendiğimizde giyip fotoğraf çektirmiştik. Bütün kıyafetlerini çıkarıyorlar, içlik giydiriyorlar, iki kişi geliyor Böyle kalıyorsun değil mi? Böyle duruyorsun, gülüyorsun böyle. Gelin Japonya'da arabaya binmiş, ya nasip demiş. Bak önünde eğilip selam verecek. İşte Evet. sağdaki atlar. Ne kadar çok eğildi. Oo. Eğilirsen o kadar saygın da artar. Burada yere kapanarak, yani Yerde- çok büyük özürlerde, bazı filmlerde vardı. Evet. Böyle yere kapalıp saygıyı belirtmek için aslında selam verirler. Şurada ilginç bir yer var. Burada araba kutsama yeri var. Onu söylemeden önce bir şey soracağım. Neden sürekli ayrılırlarken 2 saat birbirlerine selam veriyorlar? Ya kanka hadi görüşürüz, öpersin değil mi? Örnek veriyorum. Biraz aslında o artık biraz şey olmuş. Hani Kopamıyorlar. otomatik bir şey olmuş aslında. Aslında duygu yok, bir şey yok. Böyle tamam. Bende de Robotlaşmışlar değil mi? böyle, tamam. Bende de başladı Tamam. ikinci günde. Şöyle selam veriyorlar, çıkıyorlar. Aslında bir döngü o. Siz ne kadar böyle yaparsanız karşıdaki de öyle yapıyor. Karşıdaki öyle yapıyor. Böyle aslında yapıp hemen gitmen lazım. Evet. Gitmezsen Bildiğin takılıyor ikisi de. O onu Hacivat Karagöz gibi. böyle güle güle. Şimdi araba kutsama yerine geldik. Yeni araba mı aldın diyelim. İçeriye ofise gidiyorsun, bağış yapıyorsun. Rahip geliyor. İçeride bu beyaz tırtıklı bir kağıdın süpürge versiyonu var. Yeni aldığın arabanın başında duruyorsun. Rahip sizi böyle arabayla kutsuyor. Kutsuyor. Japonya'ya hoş geldiniz. Gerçekten hani her şeyi bilim olarak baktığınız bir ülkede aslında ne kadar inanç olarak da baktığınızda ütopik şeyler var. Hiçbir bilimsel yanı yok. Onu da söyleyeyim. Aslında Japonlar dindar değil, batıl inançları çok yüksek olan insanlar. Günün sonunda böyle bir cevap çıkıyor ortaya. Anladım. Aslında ateist de çok fazla.
bu ülkede? Onunla ilgili benim bir enteresan bir hikayem var. Bizim çevremizden ateist bir Japon arkadaşımız vardı. İşte konuşuyor, sohbet ediyoruz. Böyle konu bu ateistlik, işte Müslümanlık, işte İslam üzerinden açıldı. Ben anlattım. Bir gün anlattım, bir denk gelişlerimizde anlattım. Bana 6 ay sonra Tokyo Camii'nden böyle Kur'an'la fotoğraf attı. Oruç tutacağım dedi. Bir sene sonra İsveç'e taşındı. İsveç'e taşındıktan sonra evlendi. İşte ondan sonra ben dedi ki bu İslam dinine karşı biraz ilgiliyim. Teşekkür ederim bana söylediklerinden dolayı. Bundan sonra bakış açımı biraz değiştireceğim dedi. Bu dünyadaki görevi tamamladım. Allah Allah, bir Japon'u Müslüman yapmış. Ama Güzel. sorduğun soruya cevap olarak şu anda bu 20 yaşın altında biraz da Z kuşağı diyebileceğimiz gençlerde bir şeye inanmama fazla. Dünyada da çoğalıyor. Japonya'da da var. Japon gençlerinin o yüzden o konularda biraz kafa olarak zaten anlamak zor ama Z kuşağı burada biraz siz de o kaldığınız yerden görmüşsünüzdür. Değişik. Evet, başka hayal dünyasında yaşıyorlar. Böyle değişik yaşıyorlar. Yani. Güzel. Yine de bunları öğrenmek ve bu ülkenin bir parçasını anlamaya çalışmak keyifliydi. Boş boş gelip burada tek başıma gezseydim bu kadar bilemezdim. Cem'e de teşekkür ediyorum. Japonya'yı aslında bir puzzle gibi düşün. Puzzle'ın parçaları var Japonya'da. Hani bir şey eksik oldu mu hani kötü gözükür ya. O puzzle'ın hepsi birleşti mi güzel bir görüntü çıkar. Japonya aslında öyle bir şey. Anlayarak ya gezmek lazım bu ülkeyi. çok önemli. Kapıyı görüp daha kapı yapmışlar deyip fotoğraf çekip gidilecek bir yer değil burası. Yani en küçük şeyinde bile çok fazla detay var aslında. Japonya o konularda böyle deniz derya. Evet. O yüzden böyle biraz okuyup anlayarak gezilirse daha kıymetli olur. Çünkü Japonya çok uzak bir yerde. Her zaman gezilecek, gelinecek bir ülke olmadığı için biraz da masraf yapıyor insanlar. Bence Japonya gezerken okuyarak, araştırılarak, bilerek aslında ziyaret edilmesi gereken bir ülke. Yani burası bir tatil destinasyonunun yanında kültür zenginliği olan bir yer olduğu için anlamadan gezdiğiniz zaman yani tabiri caizse aptal oluyorsunuz kafa olarak. Çünkü algılayamıyorsun. Ne olduğuna ilgili bir fikrin yok. Devam. Nereye gidiyoruz? Bir yer göstereceğim. Normalde buraya giriş yasak. Heh. Buradaki göster. Arkadaşlar bizi en son nerede gördüğünüzü biliyorsunuz. En kötü don atlet getirirsiniz Tokyo hapishanesine. Çalışanların gelip geçti, üzerlerini değişti. İşte bazen eğitim aldı. Arka tarafta yerler var. Burada göstermeye çalıştığım şey çalışılan yere verdikleri önem. Kendi çalıştıkları yere verdikleri önem. Tertemiz, pırıl pırıl her şey. %90'ı böyledir Japonya. Sessiz, sakin. Herkesin müstakil evi var. Herkesin arabası var. Bir anda bak gürültü kesildi. Evet, evet. Ya, Çıkmıyor. Budanmamış, Uçak dışında. budanmamış bir ağaç yok. İşte Japonya bu. Düzen. Tokyo bu dünyadan değil görüyorsunuz ama Tokyo ve Osaka ülkenin neredeyse yarısı olduğu için diğer nüfus böyle ülkenin geneline yayılmış aslında. Kırsalda. Ve kırsal kesimdeki manzara bu. Aslında Japonya benim gözümde modern bir köy. Değil mi? Modern bir köy Japonya Evet. benim gözümde. Evet, haklısın. Şöyle bir yerde kahve keyfi yapalım. Hadi gelin. Şimdi oturduk kahve içiyoruz. 500-600 yen. 4 dolara falan geliyor yaklaşık olarak Japonya'da bir kahve. Yolda gelirken Cem'e birkaç soru sordum. Şimdi eşi de Japon olduğu için kayınpederi falan da Japon. O yüzden herkes Japon. Sorabileceğim her şeyi soruyorum. Sizlere de rehber olsun. Sen demiştin ki burada mesela biri öldüğünde yakılıyor. Yakıldığında evde külleri konuyor. Küller kondu mesela. Ben size misafirliğe geldim, hediye getirdim. O evde de bir yerde küller var. Nasıl oluyor mesela hediye getirdiğim zaman? İlk kim yiyor bunu? İlk önce ölen kişi. İlk ölene ikram ediyorlarmış. Onun ruhu olduğu için. Bizim eşimin ana babasının evinde bir salon, eşimin annesinin işte külleri var. Biraz kemik var aslında. İnsanlar burada öldükten sonra yakılıyor. Aslında yakma işini hep şirketler yapıyor. Siz bir şeyle uğraşmıyorsunuz. O külleri, kemikleri getiriyorlar, size veriyorlar. Özel dolaplar olur. İnsanların satın alacağı. Onlar da bayağı pahalıdır aslında. Bayağı 3.000 dolar, 5.000 dolar, 10.000 dolara kadar böyle insanların küllerini koyacağı özel dolaplar var. Boş bir yerde salonda koyuluyor ve herhangi bir misafirliğe gittiğinizde bir Japon evine varsa eğer bu tarz bir yer, işte biz genelde böyle armut götürürüz. Severler eşimin ana babası. Önce direkt koşa koşa tık 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 gider oraya koyar. Onun ruhunun yediğine inanıyor aslında. İşte böyle bir ruh üzerinden, burada da anlattığımız olay üzerinden bir örnek. Bana çok ilginç geldi mesela bu. Yani Japonya'ya dair hep böyle bilimsel bir yaklaşımla bakıyoruz ya. Ama ne kadar inanç var onu görmek için çok iyi bir örnekti. Yaşam nasıl peki sence burada?
Ya burada yaşayan biri olarak buraya biraz alışmanız lazım. Bir yabancının Japonya'ya alışması genelde zordur. Şimdi burada yaşayanlar ne demek istediğimi anlar. O yüzden dünya üzerinde yabancıların az yaşadığı ülkelerden aslında Japonya. Çünkü burada gözle görülen kural var, bir de gözle görülmeyen kurallar var. Bir Japon'a karşı bir Japonca konuştuğunuzda Japonca'da ne kadar güzeller, hemen burada mı yaşıyorsun der. Senden bir Japon gibi aslında hareket etmeni bekler. Hani bizim davranışlarımızı diğer ülkelerde, hangi ülkede yaşıyorsak o davranışları getirip burada yapamazsın. Belediyenin bir işleyişi var, bankanın bir işleyişi var, günlük yaşantının bir işleyişi var. Bunlar sürekli böyle bir sistem. Japon'un sistemi dahilinde ilerlediği için oraya adapte olman lazım. Keyifli mi peki yaşam? Keyifli. Alıştıktan sonra çok keyifli. Benim Japonya'yı baştan sona gezmemin sebebi oydu aslında. Ben yarısında dedim ki bu ülkede yaşayacağım. Yani ne kadar stres olsa da mesela benim burada iş tecrübem yok. Bir rehberlik yapıyorum, bir sosyal medya yapıyorum ama sevdiğim işi yapıyorum. Burada en önemli cevap, eğer Japonya'da sevdiğin işi yapıyorsan kafan rahat olur. Ama sevmediğin işi yapıyorsan o stres sana zor gelir burada. Şimdi bir de Japonya'da aslında buna da şaşıracaksınız. Şöyle söyleyeyim, biraz orana vuracağım. 10 kişiden 6'sı $1500 altında para alır. Çok az değil mi? Geneline kıyasla Japonya'yı da düşündüğümüzde bu çok az aslında. Çok ya, geçinemezsin ki bu para, imkansız. $500 da böyle 220 bin yen civarı bir şey. İşte bu parayı Tokyo'da alıyorsan, ki alanlar da var, stresi yaşarsın. Çünkü iş stresi burada inanılmaz bir seviyede. Ama kırsal kesimde bu parayı alırsan, bu parayı bile alırsan köşeye para atabilirsin. Çünkü orada kiralar ucuz, yemek ucuz, işte masraflar daha ucuz. Ama hep bizim hayal ettiğimiz Japonya'yı düşünsene. Sanki herkes uzay mekiğine biniyor, işte Ferrari'lerle, Porsche'larla geziyor gibi düşünüyorsunuz. Ama öbür yandan Japonya'daki geçim derdinden bahsediyor mesela Cem. Japonya ile ilgili söyleyeceğim şey, baştan sona gezdim gördüm. Japonya ile ilgili doğru bilinen yanlış, teknolojik bir ülke olması aslında. Yani ben öyle yerler gördüm ki internette olmayan, günlük yaşamda o teknolojiyi aslında hayatına hiçbir yerde uyarlamayan çok yer gördüm Japon geri kalanında. Şimdi insanlar kafasında kuramayabilir ama işin içerisinde yaşadığın için şimdi belediyeye gidiyorsun binasına, işte sürekli bir kağıtlarla bir şeyle uğraşıyorsun. Mesela Çin'e gittiğinde neredeyse parayla bir alışverişin olmuyor, her şey. Bir şey söyleyeyim mi? Ben sana onu söyleyecektim işte ya. Ya biz burada bir para bozdurmaya çalıştık. Izdıraptı ya. Yani elektronik yapsanız da şunu. Burada hala her şey kağıt. Çin mesela ne kadar gelişti. Demir para mesela. Herkes burada şangır şangır dışarıda parayla gezer. Bankacılık sistemi aslında çok zordur. Buradan birine böyle bir havale yapmak, aman Allah'ım. Yani kafayı yersin. Bir aplikasyon var, işte uygulama. Bizdeki neye denk geliyor? İşte Ziraat Bankası diyeyim ya da Yapı Kredi diyeyim. Yani o uygulamaları bir Japon'a göster, kalkıp gelir Türkiye'de yaşar. Mesela sağlık sisteminin, eşim hemşire, sağlık sistemi parasız dedim. Burada her şey paralı, eğitim de paralı. Nasıl dedi? Tamam ben dedi gideyim Türkiye'de yaşayayım. Dişimi yaptırayım, ameliyat olayım, bir şeyler yapayım, sağlık sistemi parasız. İnanamıyorlar değil mi böyle şeyler? Evet, bazı şeyler burada aslında böyle doğru bilinen yanlış biraz fazla. Japonya biraz dışarıdan bakıldığında böyle ütopik bir yer gibi kalıyor. Aslında işin içerisine girildiğinde öyle olmadığını insanlar aslında görebiliyor. Ben Japonya'ya teknoloji için değil, insanı için gelirim. Kültürü için gelirim. Evet. Asimo'yu bilirsin. Asimo. Benim aşağı yukarı yaşlarımız aynı. Ben bir ara burada bilim müzesine gittim. İşte robot soruyorum. Hani bir yerden böyle robot çıksın, bir şeyler yapsın. Asimo dedim nerede? İşte parçalarını söktüler. Artık kullanılmıyor dediler mesela. Daha çok burada robot gibi şeyler entertainment aslında. Eğlence sektörü. Robot kafe var. Robot üzerine yapılmış Pazarlama. restoranlar var. Evet. Aynen. Pazarlama. O entertainment'ı, pazarlamayı aslında Japonlar çok iyi yapıyor. Ama bunu çok iyi yaparlarken hayatlarından da çok büyük şey ödün veriyorlar. Mesela dedin ya, eşinin babası hasta olmuş, ameliyat olacakmış. Eşi izin dahi almamış, işi bırakamamış. Ya inanılmaz bir iş baskısı var. Aynı zamanda başarı baskısı var. Bu da aslında bu kadar emek verilen bir ülkede teknolojiyi çok böyle hayatının içine entegre edildiğini göremiyorsun. Hani bir bankada para göndermek bu kadar zor olmamalı, örnek veriyorum. Yani daha da üzerine anlatırım, konuşurum o sıkıntılı durumları. Çünkü yani Japonya'yı düşününce her şeyin böyle daha hızlı, seri akmasını bekliyorsun ama sürekli böyle bekliyorsun. Daha aslında böyle yavaş ilerliyor her şey. Biraz emeklilik yeri gibi aslında. Şu an bence herkes var ya şu an şokta izlerken, yani hiç beklemedikleri cevaplar çünkü bunlar. Burada iyi, çok iyi ama kötü de çok kötü. Ben burada yaşayan yabancı olarak söyleyebilirim bunu. Yani davulun sesi uzaktan hoş gelebiliyor. İşte Japonya gerçekleri de böyle. Bak,
Gezmek için son olarak söyleyeyim, yanlış anlamayın. Gezmek için dünyada çok iyi bir yer. Bana en iyi örneği deniz verir. O kadar yer görüyor, geziyor. En iyi cevabı sen verirsin. Dünya üzerinde turistik olarak gezmek için en güzel ülkelerden. Ya ben hala bir numara diyorum. Zamanda yolculuk yapıyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü bu insanların ve davranışların muadilini, bu kadarını ben hiçbir yerde görmedim. Çok tatlılar. Ya ben sırf bunu görmek için geliyorum buraya. Çok temizler, çok düzenliler. Çok hoşuma gidiyor. Bir insan gibi hissediyorum kendimi. Ama yaşamam. Aradaki fark bu aslında. Biraz burada şimdi kahve keyfi yapacağız. Sonra gezimize devam. Umarım sizlere de en azından Japonya'ya dair fikirler ve bilgiler anlamında Cem İlkağız olarak güzel şeyler anlatmıştır. Size de bilgi, tecrübe, en azından merakınız varsa giderilmiştir dostlar. Dünyanın en uzun metro hatları Tokyo'da olabilir herhalde bildiğim kadarıyla. Şimdi ona bineceğiz. Harajuku istasyonundan başka bir yere gidiyoruz. Ya şuraya bakar mısın? Shinkansen değil ha bu. Bu şehir içi metro ağı. Her biri farklı bölgeye gidiyor. Şu Yamanote hattı yuvarlak olan bütün neredeyse ağları birbirine bağlıyor. Biz şu an şuradayız, Tokyo istasyonunda. Abi gerçekten insan bakarken bile kafası karışıyor ve sürekli bir insan seli var. Şuraya bak. Şimdi bilet alacağız. Gerçekten benim de gittiğim, ulaşım konusunda en zorlandığım yer Tokyo olabilir. Böyle ister gideceğiniz mesafeye göre alıyorsunuz, ister günlük alıyorsunuz kartlar şeklinde. Bizim gideceğimiz hatta buradan mesafe 210 yen. Eğer fiyatını biliyorsan direkt buna basıp şuradan 1-2 ya da 3-4 kişiye kadar değiştirebiliyorsun. Ama şöyle basit yapabilirsiniz. Şöyle istasyon adını aratıp mesela şuradan gideceğiniz istasyonu yazarsınız. Tokyo istasyonu. Tokyo istasyonu. 210. 2 kişi değil mi? Evet. 2 kişi adult. 2 diyorsunuz 420 yen. Yani. Parayı buraya atıyorsun. Bunlar da sadece nakit geçer. Evet. Kart geçmiyor değil mi bunlar? Kart geçmiyor. Biletimiz geldi. Böyle işte. Bunlar 210 yene Tokyo'ya gidiyoruz. Şimdi Japonya'daki metro ağına. Artık trenimize doğru bineceğiz. Şu benim biletim. Buradan atacağım. Böyle atıyorsun. Şuradan alıyorsun. Çıkarken de bunu bir daha atacağım. Ama bir daha almayacağım. O yüzden bu bileti kaybetmemem gerekiyor. Böyle ben insanların yüzlerine bakmayı çok seviyorum biliyor musun? Empati yapıp böyle. Ya düşünsene sen de Japon doğabilirdin, ben de. Sen de Şinto olabilirdin, ben de mesela. Hayat çok ilginç değil mi? Sahildeki kum tanesiyiz aslında. Sadece doğduğumuz yerlerimiz, coğrafyalarımız farklı. Gezerken insan bence en çok bu yönünü geliştiriyor, empati yapmayı. Trenimizi bekliyoruz. Çok büyük bir tren ağı sistemi var. Dünyanın en hızlı trenleri olan Shinkansenlerle şehirler arası gidebiliyorsunuz. Bunlar şehir içi trenleri. Küçük normal banliyö trenleri. Ben size bu bölümlerin hepsini anlatmıştım. Japonya'ya gelmeden önce açıklamaya bıraktığım sıralı Japonya videoları listemi baştan sona izlemeden Japonya planı yapmayın. Bu tren biletleri nasıl alınır, şehirler nasıl gezilir hepsi orada var. Çok yardımcı olur, çok faydası olur. Rahatça Japonya'yı gezersiniz. Trenimizi bekliyoruz. Hadi bakalım yemek yemeye gidiyoruz. Hadi Tokyo'da ilk defa metromuza binelim. Geldik. Yine 5 milyondan fazla şu makineler, otomatlar var ya karşınıza çıkıyor. Böyle bir durakta indik. 1940'larda yapılmış bir metro ağ zinciri Tokyo'daki 300 kilometreden fazla bir uzunluğu var. Yüzlerce duraktan bahsediyoruz ve içeriye girdiğinizde kayboluyorsunuz. Bu küçük bir durağı şu an geldiğimiz Ginza taraflarındayız. Ama bunun merkez istasyonları var. Hani ben Cem olmasa kaybolurdum demiştim oralar için. O yüzden gerçekten Tokyo'daki metro ağını çözen, burada ulaşım sağlayan dünyanın her yerinde ulaşımını sağlar. Çıkarken yine bunu kullanacağım. Ve ulaşımımızı hallettik. Devam. Çok güzel bir yere yemek yemeye gidiyoruz. Myanmar'da deprem olmuş. O yüzden yardım topluyorlar. Nişantaşı bölgesine geldik. Çok lüks alışveriş merkezleri, restoranlar, barlar var. Geçen geldiğimde de bu tarafta kalmıştım. Şimdi değişiklik olsun diye Shinjuku'da kalmıştım. O yüzden Tokyo 35 milyon kişinin yaşadığı, günlük şu metro ağlarında 10 milyondan fazla yolcunun ulaşımını sağladığı dev bir dünyanın en büyük metropolü. Buna göre eğer tatil planı yaparsanız büyüklüğünü düşünüp
belli merkezleri aslında otel noktası olarak almanızı öneririm. Böylece rahat ulaşım yaparsınız. Diğer türlü bir yerden bir yere gitmek zulüm olabilir. Bakmayın biz çok hızlı geldik şu an, yakınlık çünkü çok uzak değil ama genel anlamda ulaşım konusunda çok zaman harcayabiliyorsunuz Tokyo'da. Bak bir tane Shinkansen geçiyor bak Şafak. Bak Shinkansen geçen dünyanın en hızlı trenlerinden. Çok güzel ama binmesi. Saatte 300-350 kilometre ile sizi güzelce götürüyor. Çak bunlara bullet tren diyorlar, mermi tren. Hiç sallanmıyor. Ama buradan yavaş geçiyor şu an. Şu an yavaş geçiyor ama 300 küsür kilometreyle gidiyor. Dünyanın en uzun ağlarından bir tanesi. Tabii Çin'dekiler şu an daha da büyükmüş. Çin'deki daha uzun. Çin çok fena geliyor kardeşim. Çin mahvedecek ortalığı. Yani Japonya bile köy kalacak. Herkes bunu söylüyor. Bu trenlerle de JR Pass alıp isterseniz günlük, haftalık, aylık kullanabiliyorsunuz. Tek seferde para ödedikten sonra Japonya'ya gezecekseniz bu trenlerle gezmeliler. Çok Diğer keyifli. Rail Pass'e şöyle ilave yapayım. Bu senede fiyatlar arttı. 2 katına çıktı. Hafta 50.000 yen sınırsız kullanım hakkı veriyor. 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta diye. Senin minimum bu parayı çıkarman için burada minimum 4-5 tane şehre gitmen lazım. He. O çok önemli. Eğer sadece Tokyo'dan Osaka'ya gideceksen, Almana gerek yok, değil mi? Kyoto'ya gideceksen ya da Kyoto'dan atıyorum Hiroşima'ya gideceksen parasını çıkarmıyor. Çıkarmıyor yani. Nasıl çıkarır? Tokyo'dan atıyorum Sapporo'ya git, sonra Fukuoka'ya git ama her gün bir şehre gitmen lazım. Parasını şu anda anca o şekilde çıkarıyor. Aklınızda olsun. Bulunsun. Interrail gibi aslında mantıken aldıktan sonra buna dikkat edin. Cem'in de söylediği gibi. Ama çok keyiflidir. Yol manzaralarını izleyerek Japonya'da yapılacak en iyi seyahatlerden bir tanesi. Bu JR trenleri. Mesela onun önü yalı çapkını kuşu. Ondan aerodinamiği ayarlamak için yalı çapkını kuşundan örnek almışlar. Trenin ön tarafı. Çok fazla tünel var Japonya'da ve girdiğinde böyle patlama etkisini azaltıyor. Bayağı 300 kilometreli giden trende sen aslında yürüyorsun. Evet. Böyle gidiyorsun aslında. Sessiz sessiz bir de. Sakin. Kuştan, hayvandan Bir- örnek alınarak yapılmış. Bir de o havada gidiyor değil mi? Manyetik sistemle. Yani zemine sürtünmüyor. Aslında evet bir ray var, özel bir ray var. Onun bir tık böyle hızlı gittiği için Havadan. havadan gitmiş gibi görüyorsun. Uçan tren yapmışlar. Ginza'ya geldik. Böyle gökdelenler karşılıyor sizi. Çuv çuv. Bak şimdi karşıdan karşıya geçiyoruz. İnsan seline bakın. Düz geçebiliyorsunuz. Çaprazlar çarpışıyor sağ tarafta. Orada da düz gidenler var. Şu an belki burada 1000 kişi aynı anda karşıdan karşıya geçiyor. İnsan seli. Yani gerçekten ekranda ne görüyorsunuz bilmiyorum. Ama şuraya bak. Bottega Veneta'lar, Armani'ler, Gucci'ler, her şey var. En çok para dönen yer. Ara sokakları bile işliyor yani sağ sola. Çok fena. Ha, orada bile Louis Vuitton'lar falan vardır yani ara sokakta. Köşede kalmış. Köşede kalmış düşün yani. Bunlar organik hachiko. Orijinal, Hachiko. Orijinal hachiko bu. Japon köpeği mi bu? Evet yani ırk olarak Akita ırkından aslında çoban köpeği olarak geçer. Bunların ırkları... Çok sadık değil mi ama? Evet. Filmlerini izleyenler şimdi duygulanmıştır. Evet, Hachiko filmi var değil mi? Çok güzel be. Şunu... Çok büyük bak böyle büyüğüne ben son zamanlarda denk gelmedim. Ama çok uysal. Evet çoban köpeği olarak geçer. Bunlar böyle sadık, uysal. Çok tatlı be. Bayıldım. Ha gidiyor. Hachiko. Bebek arabasıyla köpek gezdiriyorlar Şafak. Şafak bebek arabasıyla köpeğe bak. Hafta sonu burada bir caddeyi kapatıyorlarmış trafiğe. Böyle yürüyüş yapıyorsun. Bunların kordon olmadığı için cadde kapatıyorlar. Ne yapsınlar? Sağlı sollu dükkanlar, mağazalar var. Görüyorsunuz Tiffany Co'lar vesaire ne ararsanız var. Alışveriş cenneti zaten buralar. Ama bu sadece hafta sonuna özgü oluyormuş. Ve akşam 9 dedim mi hayat biter burada. Bu dükkanların hepsi kapanıyor. Kapanıyor mu? 10'da açılıyor, 9'da maksimum her yer kapanıyor burada. Çok güzel bir sokak sanatçılarına denk geldik. İyi seyirler. Japonya'nın en pahalı yerlerinin olduğu aslında semt. Öyle ki kaç paraydı metrekare fiyatı bazı dükkanların? Metrekaresi 290 bin dolar. Metrekaresi 290 bin dolar olan yer varmış. Daha ne olsun.
O kadar pahalı bir yerdeyiz ve inanmayacaksınız. Cem şimdi diyor ki Japonlar da hava atmayı severmiş. Kıyafet, araba, gösteriş. Mesela burada alışveriş yapmak statü göstergesiymiş onlar için. O yüzden burada sadece yabancılar değil, aynı zamanda Japonlar da gelip alışveriş yapıyorlarmış bu lüks mağazalarda. Bunu okul versiyonunu söyleyeyim. Okula da böyle arabalarıyla giderler, gösterirler. Kendi aralarında çok böyle konuşmazlar ama arkadan böyle çekiştirme. Ye kürküm ye mi var? Konuşma Tabiri vardı. caizse. Tabii bir arabamı götüreyim, göstereyim. O baksın, işte Sakura baksın, o Sakura baksın diye. Japonsun diye hava atmıyorsun sanıyorsunuzdur belki. Mutlusun sanıyorsunuzdur ama onlarda da var. Buranın- Şöyle gideriz. Heh. Bak bu G6 bir yer önerisi yapayım. Çok turist bilmez. Buranın en üstüne çıkıp komple tepeden her yeri görebiliyorsunuz. Manzara mı? Manzarayı görebiliyorsunuz. Çıkarayım mı sizi? Ginza 6. Çıkabilir miyiz? Çıkalım tepeden bakalım. Hadi gelmişken bakalım. Böyle gezmesi çok güzel ya bilen biriyle. Kafam çok rahat vallahi. Dayanamadık. Binanın çatısına çıkalım da hem size gösterelim hem kendimiz görelim dedik. Çatıda mıyız, zeminle bir parkta mıyız? İnsan anlayamıyor. O kadar güzel bir yer yapmışlar. En üst kattan da az önce aşağıda yürüdüğümüz yeri göstereyim size bakın. Şöyle bir bölgedeyiz. 13. kattan Tokyo manzarası. Şuradan yürümüştük az önce işte cadde böyle bir yerdeydi. Hadi yemeğimizi yemeye gidelim. İşini nasıl ciddiye alıyor bak. Bak izleyin. Hareketlerine bakın adamın. Trafiği şu an kesti. Robot gibi yemin ederim robot sandım insanmış. Bizim geçmemizi bekliyor. Gel, geçsin geçsin. Bizlik bir şey yok. Ha, salacak bak şimdi hareketlere bak. Abi aman birinin başına bir şey gelir. Çok ciddiye alıyorlar her şeyi. Dünya üzerinde iş güvenliğinin en fazla olduğu ülke diyor Cem. Hak veriyorum. Geçen gün burada bir kablo değiştiriyorlardı. Bir tane kablo değişecek. Kamyonu park etmişler, etrafı sarmalamışlar ışıklarla. Köşeye de her köşeye de birer kişi koymuşlar. Bir tane kablo değişiyor yukarıda ama aman birine bir şey olmasın diye. Hem iş güvenliği hem de burada bir kişinin yapacağı işi böyle gördüğün gibi 10 kişi yapıyor. 4 kişi, 5 kişi, 10 kişi yapıyor. En önemli sebebi işsizliğin önüne geçmek aslında. O. Haddinden fazla iş mi yüklüyorlar insan yani işçi mi yüklüyorlar bir işe? Bakıldığında işte dediğim muhabbet bir kişinin yaptığı işi niye 5 kişi yapar? Evet. İşverene de yük aslında. Hem çalışan için de böyle duruyor aslında. Bir Evet. anlamı yok. Aynen öyle. Ben israf olarak baktım hatta. Genelde hepsi yaşlı olur. Evet yaşlılar. Yaşlıydı hepsi. Her köşeye koyuyorlar. Peki Cem şeye ne diyorsun? Japonya'da emekliysen açsın. Emeklilik yaşı bizdeki gibi aslında 65. Biraz verdiğim parayla da tabii ne kadar maaş alacağın önemli ama yani benim kayınpederden yola çıkarak söyleyeyim 100.000 yen desem aylık 600-700 dolar. Abi 600 dolarla Japonya'da yaşayamazsın. Çok az para değil mi? O zamana gelene kadar insanlar belli bir birikim yaptığı için, evini aldığı için, arabasını aldığı için aslında o para bile ne kadar az olsa da Japonya standartlarında onlara yetiyor. Çünkü burada emekli maaşıyla geçinemezsin. Çok zor. Bir de artı emekli oldun. Hani evde böyle yatayım, boş geçireyim diye bir şey yok. Japonların kültüründe sürekli bir çalışma, aktif olma var. Hayatın içerisinde olma var. Evet. Ya gider birisine araba öğretir, ya bir gönüllü olarak Japonca öğretir birine. Ya bir Boş şeyle durmaz. uğraşır. Tabii ya hobisi vardır. İşte benim kayınpeder golf oynamaya gidiyor, yürüyüşe gidiyor, arkadaşlarıyla balık tutuyor. Ya hayatını biraz bunun üzerinden götürüyor. Tabii böyle gönüllü işler yapan da var. Çünkü biraz bu ülkeyi sıfırdan kurmaya da dayanıyor. İşte Hiroşima, 2. Dünya Savaşı derken herkes çalışmış. Herkes burada sıfırdan ülke yapmış. Temeli biraz oraya dayanıyor Toplumun aslında kültürü buna dayanıyor. Yani bu çalışkanlığın temeli zamanındaki yokluk ve yoksulluk. Temel ona dayanıyor. Evet. Bir de yaşlar da uzun olduğu için burada ortalama yaşam 80-90. Evet. Hepsi şu anda onu görmüş insanlar ve çocukları aslında. Belki de nüfusun yani bildiğim kadarıyla bu ülkede yaşlılar için tüketilen bebek bezi bebekler için tüketilen bebek bezinden daha fazlaymış. Bu da ilginç bir bilgi. Yani bu da Japonya'nın aslında negatif tarafı olsun. Hep olumlusunu anlatacak değiliz. Hadi yemek yemeye gidiyoruz. Geldiğimiz mekanın ismi Teppanyaki Ginza Tetsuji. Böyle bir yerde yemek yiyeceğiz. Kobe eti yiyeceğiz. Şimdi bakın yerimizi aldık. Böyle küçücük bir burası restoran. Önümüzde teppanyaki dediği altta gazlı sistem olan şu sahnede yemeği hazırlayacaklar. Böyle küçük küçük dükkanlar var. Bunun çok büyükleri de var, çok lüksleri de var ama bu böyle orta karar bir yer olmasına rağmen bir 140 gramlık
Kobe eti 100 küsür dolara denk geliyor. Sonuçta dünyanın en pahalı etlerinden birini yiyeceğiz birazdan. Çok özel bir tecrübe, çok güzel bir tecrübe. Japonya'da yapmadan dönmemek gerekiyor. Bakalım heyecanlıyız. Birazdan şefim sahneyi devralacak. Teppanyaki ismi Japonya'da sıcak ızgara, işte demir üstünde pişen yemek sisteminin aslında adı. Teppan demir ızgara, yaki de kızartma anlamına geliyor. Demir ızgarada kızartılan bir şey. Yani bu sahnenin üstünde, demirin üstünde bunu pişiriyor. Gazla oluyor bu. Şimdi geldiğimiz restoran pahalı bir restoran. Yani Japonya'da Kobe eti yemek tamam pahalıdır ama Kobe'de mesela uygundur. Ama Tokyo en pahalılarından. O yüzden biz şu an iyi bir paraya yemek yiyoruz burada. Ben size bunu Kobe bölümünde de anlatmıştım. Şimdi geldiğiniz restoranların hepsinde böyle önden size bir havlu getirirler. Elinizi yüzünüzü şöyle bir silin, rahatlayın diye. Buralarda gördüğün gibi selpak yok. Selpak yok. Masalara selpak. Islak mendil hiç görmedik resmen. Bazen ıslak mendil veriyorlar ama genelde böyle Havlu. tarz restoranlarda havlu evet. Şimdi ne geldi? Sake. Oo, sakelerimiz geldi. Sakeyi de işte gündüz anlattığımız gibi pirinçten yapıyoruz. Pirinçten yapılma. Alkol oranı 13, 14, 15 oranında değişiyor. Bu tatlı olan, yerel, bu bölgenin yerel bir sakesini söyledik. Bunları şat yapmıyorlar. Böyle sohbetle, muhabbetle ufak ufak içiyorsunuz aslında. Yavaş yavaş değil mi? Evet. Ve kampai derler. Şerefenin Japoncası Kampai. 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 Biz elçiyiz. Şabak gel. Kampai. Bizde, bizdekine benzer bir şey göstereyim. Şeref. Hani bizde rakı bardağı vurulurken küçüksen alta vurursun ya böyle. He. Burada da var öyle bir şey. Öyle mi? Evet, Saygıdan. Evet. Senden yukarı yaşça büyük biri ise böyle altta. Aa, Benzer bir şey Japon kültüründe de var. saygıdan şöyle alttan vuracaksın. Sen benden küçüksün O şöyle zaman biz alttan. şimdi sen aynı yaşta. O zaman biz denk Ben olalım. yukarıdayım. Kampai. Kampai. Çok güzel be. Aromalı şarap. Şarap sevenler sever. Evet, şarabı sevenler sever. Pirinç şarabı olarak geçiyor zaten bu Türkçesi. Şimdi menüde şöyle göstereyim sizlere. Bir tarafında böyle farklı, bir tarafında farklı ayırmışlar ikiye ama fiyatları yine aşağıda görüyorsunuz. Aynı olacak yani. Sadece bir tanesi domuz var, diğerinde yok. Böyle başlangıç gibi şeyler de gelecek. Heyecanlıyız. Bakalım ne yiyeceğiz? Nasıl diyebiliriz aslında Wagyu ile Kobe'yi? Temel farkı söyleyeyim ben size. Kobe eti dediğimiz o hayvanın çıktığı yer, çıkarılan yer Kobe'de. Zaten şehrin adından geliyor. Kobe'nin dağlarında böyle çiftlikler var. O çiftliklerde Tajima diye Japon kara sığırları var. Böyle kara kuru çirkin bir hayvan. Japon kara sığırı diye geçer. Sadece o bölgede yetişen hayvanların eti Kobe eti olarak geçer. O hayvanı alın, Tokyo'ya getirin, çiftlikte besleyin, o artık Wagyu'dur. Temel fark aslında bu. O yüzden her Kobe eti Wagyu'dur, her Wagyu Kobe değildir. Yani bunu Kobe'de yiyeceksin. Abi yerinde yiyeceksin. Bu bilgiyi de artık ne yaparsanız bir yere çerçeveyle koyun. Böyle ortamlarda steak yerken falan söylersiniz. Nasıl? Kobe'yi yerinde yiyeceksin Japonya'da. Ama sertifikalı da olması gerekiyor değil mi? Kobe sertifikası. Tabii. Bunlar zaten denetimden geçiyor. Japonların en güzel yaptığı şey ülkenin her yanında denetim olması aslında. Denetim. Bu hayvanlarla ilgili nasıl besleniyorlar onu da söyleyeyim. Şimdi eskiden birkaç tane böyle çiftlik sahibiyle böyle konuşmam olmuştu. Eskiden bira içirme varmış. Masaj, klasik müzik bunlar varmış. Şimdi biraz da böyle tepkilerden dolayı aslında birayı kesmişler. Daha çok böyle klasik müzik, masaj, etin mermerleşmesi için bunlar önemli. O yüzden bizim mesela şimdi söylediğimiz sirloin diye geçer. Hayvanın böyle üst kısmı aslında. Böyle sırt kısmının tam şurasına denk geliyor. Onu söylerseniz daha güzel bir lezzeti alırsınız Kobe etinde. Aklınızda olsun. Heyecanla bekliyoruz. Anlatırken bile ağzım sulandı. Biliyorum birazdan siz de ekrana ekmek banacaksınız ama üzgünüm, bunu birinin yaşayıp anlatması lazımdı. Biz bu elçiliği yapalım. Umarım size de rehber oluyordur. Zaten buralara gelirseniz Cem'in Instagram adresinde YouTube'unu bırakacağım açıklamaya. Oradan bakarsınız, o sizi gezdirir. Burada da rehberlik de yapıyor aynı zamanda. İşte ansiklopedi gibi adamla geziyoruz beraber. Japonya'ya gelince aynısını yaşarsınız inşallah. Bekliyoruz. Yemeğimiz geliyor birazdan. O pişme sürecinde size satır satır göstereceğim, merak etmeyin. Evet. Ne geldi kardeşim? Balık. Wagyu, çiğ bir Wagyu geldi. Bizdeki mezenin Japon versiyonu. Önden bunları veriyorlar. Şu anda çiğ Wagyu yiyoruz. Böyle bir şey geldi. Bakın mermer gibi. Çok ilginç tadı. Sarımsaklı. Şu an ete bak. Aa, çok güzel. Çiğ et yiyorsun ama nasıl bu kadar lezzetli oluyor anlamış değilim. Böyle bir şey. Bu ne? Bu balık. Morina balığı. Bu balık. Bu ne balığı değil?
Morne balığının üzerinde bir yumurtası var. Çok kötü bu. Abi bakar mısın ya? Koyduğu bebek turpa bak. Yani dişinin kovuğuna yetmez. Küçücük ya. Şöyle bir balık geldi aynı zamanda. Etler geldi. İnanılmaz. Birazdan bu eti yiyeceğiz. İşte yiyeceğimiz et böyle bir şey. Dünyaca ünlü Kobe eti. Mermer gibi, bakar mısınız şuna? Şefim kesiyor şu an. Ben bunu çiğ bile yerim, biliyor musun? Yalan söylemiyor. Şu abinin iş yaparken ki ciddiyetine bak. Atomu parçalasam bu kadar ciddi olmazsın. Şimdi şöyle sebzeler pişiyor. Bunları yiyeceğiz. İnsan bir işe bu kadar ciddi bakar mı ya? Yani ekranda nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama etin yağ dengesine bakar mısınız? Mermer gibi. Yani etin kendi görünmüyor abi. Yağı daha çok. Abiyle bir kere göz göze gelemedim daha. Bir kere gülümsemedi. O kadar full konsantre ki şu an kabakla bibere. Çok ciddi. Müşteriyle işi yok. Biraz sonra bence bu eti yerken ağlayacağız, biliyor musun? Böyle gözümüzden bir yaş gelebilir mutluluktan. Yani yediğimiz hiçbir ete benzemiyor. Şu diyemezsin değil mi örnek olarak? Evet. Benzetme yapılamıyor. Bence de. Ya Necati abi, Allah aşkına altı üstü 3 tane balık çevireceğim, vereceksin. 1,5 saattir seni bekliyoruz. Ver şu balığı artık. He, balık da bu ha. Gerçekten sabırlarımız zorluyor artık ya. Bu kadar abartmaya gerek yok. İsaki balığı mı? Isaki daha çok burada levrek, beyaz bir balık. Biraz levreye benziyor. Elinde böyle kara kuru gördüğünüz şey Soya sosu mu? Soya dedi. Peynir mi? Peynir. Krem peynir. Şöyle bir krem peyniri. Altı üstü bir et yiyeceğiz. Daha ete gelene kadar başlangıçta kaldık. Burada amaç olabildiğince farklı tatlar. Çok soya soslu ya. Ha? Çok soya soslu, ağır. Balığa laf yok. 1,5 saat beklediğimiz biber. Güzel. Biber işte ya, ne kadar güzel olabilir. Badılcan. Ve kabak. Böyle hepsi aynı gibi ama farklı. Tatlar farklı. Farklı tatları. Güzel, farklı bir tecrübe. Ben hala merakla eti bekliyorum. Yani ben bunu kesinlikle beğenmeyeceğim. Nasıl, güzel mi? Güzel iç bakayım suyunu. Tereyağlı mantar çorbası. Öyle bir tadı var. Çok farklı bir tat. Bardak olan. Deniz tarağı. İçerisinde mantar var. Böyle. Ha, deniz tarağı. Şöyle. Deniz tarağı. Yeşil soğan var. Hepsini aslında biraz sebze çorbası gibi. Sebzeli balık çorbası. Güzel ama ilk başta bir aldanıyorsun. Bu ne ya diyorsun. Sonra içtikçe hoşuna gidiyor. Sağlığa yararlı aslında biraz. Sağlık yönden bakacak olursak böyle farklı farklı şeyler yiyorsun. Şöyle bir kelle paça olaydı da bu tartışmaları yapmayaydık. Abi şu anda Kobe eti sahnesi şefimizin. Geliyor, sonunda geliyor. Evet, sonunda geliyor Şampiyonlar Ligi. Yağ sıçrar çok yaklaştığında. Hadi bakalım şefim, şımart bizi. Dostlar iyi seyirler, anlatacak bir şey yok. Zaten anlatmamız gereken her şeyi anlattık. Şimdi sahne ustanın, biz de tecrübe edeceğimiz anı bekliyoruz. Tadım vakti artık. Evet, tadım artık yiyelim. Etleri teker teker böyle parmaklarıyla o kadar böyle sanatsal bir şekilde sıralıyor ki bakalım lezzeti nasıl olacak. Soğan, mantar, kabak vesaire, yeşillik ve etimiz böyle pişiyor şu anda. Aa bak, bu açıdan çok güzel oldu. Şimdi siz de ekranda benim gördüğümün aynısını görüyorsunuz kare olarak. Arkada da devasa Ginza'daki lüks mekanlar, Hermesler, gökdelenler. Harika bir akşam oluyor. İyice artık sona yaklaştık. Etlerimizi pişirdi. Üçümüze de sordu, ayrı ayrı söyledik. Cem well done, ben medium, Şafak medium well diyecek. Bakalım nasıl ayarlayacak? Birebir aynısını yapabilecek mi? Evet, en soldaki senin. Ortadaki benim, en sağdaki Şafak'ın. Ama yani o kadar disiplinli ve sıralı çalışıyor ki hiç sırayı bozmuyor.
Tam Japon disiplini. Geliyor. Tabaklamaya başladı. 2 geldi. Bakalım göreceğiz. Şimdi artık tek tek tabaklarımıza koyacak. Birazdan afiyetle yiyeceğiz. Heyecanlıyız. Arigato. Şöyle etimiz geldi. Tuz var, kaya tuzu. Sarımsak var. Wasabi var. Şurada da bir şefim kendine ait bir sos yapmış. Şimdi yiyeceğiz işte böyle afiyetle. Afiyet olsun. Afiyet olsun gençler. Gaza. Itadakimasu diyorlar burada. Afiyet olsun. İtadımaz. Itadakimasu. Şafak şu an şaşırdı. Önce bir düz bir tadına bakalım. Afiyet olsun. Daha güzeli sizin olsun. Biz gidiyoruz, diğer tarafta görüşürüz. Bu ne ya? Biz ne yedik? Et mi bu şimdi? Yağlı değil mi böyle? Et gibi değil ya. Yani şuna benziyor diyemiyorsun, dediğimiz olay bu işte. İnanılmaz. Çok iyi. Yemek nasıldı biliyor musunuz? Şafak sen yap bakayım yorumunu. Daha önce hiç böyle bir şey... Yediğime niyet. Yedin mi böyle bir şey? Farklı bir şey değil mi? Tarif edilemeyecek bir tat, lezzet. Yağlı et ama ne eti olduğu anlaşılmıyor. Doyurucu, doymayacakmışsın gibi geliyor. Hepimiz doyduk. Yani bir şekilde o başlangıçlarla falan da idare ediyorsunuz ve sonra et de geliyor üstüne. Doyuluyormuş. Şimdi bu Kobe etinin sonu yok. Hani $1000, $2000 da yersin. Bu $100 bir etti sonuçta. Gayet standartların orta segmentinde olduğu bir seviyedeydi. Karnımızı doyurduk. Şimdi bu lüks Ginza bölgesini gecesini görmeye böyle rooftop bar gibi bir yere gidiyoruz. Takılacağız. Bugün kendimize tatil verdik. Eğleneceğiz. La France adında bir mekana geldik. Böyle bir bar burası. Tam Japonya'nın butik küçük barları. Aynı zamanda pro mekanları, viski mekanları. Şimdi çok yakın çekmiyorum. Uzaktan böyle görünüyor. Biraz burada dinleneceğiz. Meyveler, sebzelerle bu abi Kokteyl mi yapıyor? Kokteyl yapıyor. Özellikle armut güzeldir. Burada Yamanashi diye bir bölge var. Armuduyla çok güzel olan. Armutlu bir kokteyl içmenizi tavsiye ederim. Böyle küçücük bir mekanda farklı kokteylleri denedik. İçerinin ambiyansı böyle tam Tokyo'yu hissedeceğiniz o minimal Japon kültüründeydi. Artık buradan ayrılıyoruz. Akşam da oldu. Cem çok güzel bir gündü. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Yine ederim. verdiğin bilgiler için ve bu güzel gün için ben çok keyif aldım. Farklı şeyler anlattık. Bugün yine dokunduğumuz ne güzel şeyler varsa, insanlara faydası olduysa ne mutlu. Burada yaşayan birinin gözünden Japonya'yı biraz tanıtmaya çalıştım elimden geldiği. Bir Türk'ün Japon'la evlenmiş bir hayatını aslında birazcık entegre ederek senin deneyimlerinle harmanladık. Çok güzel oldu. Cem'e de Instagram'ından, YouTube'undan ulaşırsınız buraları gezmek isterseniz. Gelin, adamımız burada işte. Japonya'da başka bir yere gitmenize gerek yok. Teşekkürler. Ne demek? Hepimize teşekkürler. İzlediğiniz için sizlere de. Şimdilik bizden bu kadar. Buradan ayrılıyoruz. Artık akşam oldu. Dinleniniz. Erkenden uyuruz. Yarın da sizlere yani bir sonraki bölümde izleyeceğiniz farklı bir Tokyo diyarını sizlere aktarmaya çalışacağım. O yüzden şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde Tokyo'dan kaldığımız yerden devam ederiz. Şafak devam eder miyiz? Hadi bakalım bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.